Yemek adasına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bu görmüş olduğunuz nefis yelpaze kurabiyelerin yapımını göreceğiz. Buyurun yapımını görelim. Oda sıcaklığında bekletilmiş 125 gram tereyağının üzerine 2 adet yumurta kırıyorum. 1 adet yumurtanın sarısını üzeri için ayırıyorum. Güzelce karıştıralım. Üzerine 1 su bardağı pudra şekeri ekleyelim. Karıştıralım. Bir çay bardağı nişasta kullanıyorum. Tarifimde buğday veya mısır nişastası fark etmez. Karıştıralım. Unu ölçülü bir şekilde azar azar ekleyelim. Önce bir su bardağı ekledim, karıştırdım. Bir paket şekerli vanilin ekliyorum. Şöyle bir çimdik de tuz ekleyebilirsiniz. Bir çay kaşığı kabartma tozu kullanıyorum. Fazla kullanmıyorum. Tekrar ikinci bardağımı ekliyorum. Toplamda 3 su bardağına yakın un kullanmış oluyorum. Kullanmış olduğum bardak ölçüsü 200 milimlik. Ama unun miktarı değişebilir. Yumurtanın büyüklüğüne göre değişebilir. Unun kalitesine göre değişebilir. İnceliğine, kalınlığına göre un miktarı değişebilir. Kontrollü bir şekilde yumuşak, güzel bir kurabiye hamuru elde edelim. Bir adet yumurtanın sarısını üzeri için ayırdım. Bir adet yumurta sarısının üzerine bir tatlı kaşığı süt ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı da kakao ekleyeceğim. Güzelce karıştıracağım. Evet, hamurumuz da görüyorsunuz kıvama geldi. Gayet güzel oldu. Şimdi yağlı kağıdın arasında açabiliriz. Şöyle önce yarısını alıyorum. Üzerine yağlı kağıt kapatarak açmaya başlayacağım. Yarım santim kalınlığında açtım. Şimdi evinizde böyle bir aparat varsa kullanabilirsiniz veya bir çay bardağı veya bir su bardağı kullanarak da bu şekli verebilirsiniz. Fazla hamurlarını alalım. Onları tekrar şekillendireceğiz. Bu şekilde bunu ortadan ikiye bölelim. Bu şekilde yağlı kağıt serilmiş olan fırın tepsisine yerleştirebilirsiniz. Bütün hamurlar bitene kadar aynı şekilde açalım. 2 tepsi çıkıyor. Bayağı bir bereketli oldu. Fırınımı da çalıştırdım. Şu anda 180 derece sıcaklıkta ısınıyor.
Şöyle hemen pratik bir şekilde spatula ile kesebilirsiniz. Şimdi bir adet yumurta sarısını dediğim gibi bir tatlı kaşığı süt, bir tatlı kaşığı kakao ile güzelce çırptım. Orayı çekememişim. Kameram kapanmış. Dediğim gibi bir adet yumurta sarısı, bir tatlı kaşığı kakao, bir tatlı kaşığı süt. Güzelce çırptım. Bu şekilde kurabiyelerin üzerine sürüyorum. Değişik, çok lezzetli bir kurabiye. Ağızda böyle dağılan ve görüntüsü de çok şık. Farklı bir kurabiye tarifi. Şöyle bir yemek bıçağı veya bir kahvaltı bıçağıyla gösterdiğim şekilde çiziklerini atıyorum. Bu şekilde. Yapımı çok pratik ama gösterişli, güzel bir kurabiye. Evet, tekrar göstereyim. İsterseniz böyle teker teker de yapabilirsiniz. Şöyle önce ortasından bir çizik atıp işaretleyin. Daha sonra gösterdiğim şekilde iz bırakın bıçakla. Hamuru kesmeden sadece böyle üzerine çizerek, bakınız bu şekilde. Önce ortasından, sonra köşelerinden çizik atıyorum. İstiridye gibi, yelpaze gibi farklı bir kurabiye tarifi. Şimdi önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında 15 dakika pişirdim. Kıyır kıyır çok lezzetli bir kurabiye tarifi oldu. Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basıp, abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız ben tarif paylaştığımda anında haberdar olursunuz. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun. Dilerseniz bir teneke kutuda haftalarca saklayabilirsiniz. Hoşça kalın.